Burada 80, Antalya'da 86'da, tabii Ankara'da da 1975'te başlıyor. Kısık ateşte ağır ağır pişiriyoruz. Mayalanmayan köfte nefasetini kaybetmiş olur, olmaz. Önemli özelliklerden biri de pişirme tekniği zaten. Tek adedi kaç gram geliyor? Abi 13-13,5 elimiz bu. Sulu sulu. Yani Vallahi çok önemli. sırf bu turşuyu yemeye gelen bile var. 13 gram ortalama, 13 gram desek 10 tanesi 140 gram. İçine haşlamadan. Sırları sizde saklı tabii ki. Aynen abi. Ama ufaktan bizimle paylaşabileceğiniz ufak ayrıntıları var mı? Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün tarihi Örnekköy İnegöl köftecisindeyiz. Bugün size burayı tanıtacağım. İşini en iyi yapanların peşindeyiz her zaman olduğu gibi. Bugün de yine onlardan birinle beraberiz. Tarihi İnegöl köftecisi. 40 yıldır aynı yerde hizmet veriyorlar. Göl köftesinin yanında piyazları da var. Fakat bildiğimiz bizim Antalya usulü piyaz değil. Bunu da birazdan size göstereceğim. Biraz daha farklı Antalya usulünden. Onlar biraz daha İstanbul usulü piyaz diyorlar. Murat'ım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Çok şu abi sen değilsin. Eyvallah. Murat, bu dünkü kömür mü? Aynen abi. Dün uykuya aldık bunu. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstünü gömüyorsunuz. Küllüyoruz. Ertesi sabah devam. Beş kiloyu buluyor abi attığımız kömür. Günlük 5 kilo. Günlük 5 kilo. 5 kilo. Aynen abi. Akşama kadar idare ettim. Akşama kadar devam ediyor bizi. Külledikten sonra gece 12'ye kadar idare ediyor bizi. Murat'ım, şimdi kasabına geldik. Kaç yıldır bu kasapta çalışıyorsun? Abbas abiyle hemen hemen 30 yıl dayandı abi. Eskiden karpuz kaldıranın karşısındaydı o kasap. Şimdi Örnekköy'e taşındı. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Bizim danamız yaylamalıdır. Korkuteli. Öncelikle dana mıdır? Sırf dana. Bu dana için söylediğim dana için. Danamız oradan. Korkuteli, yaylamalıdır yani. Kıymayı sinirlerini tek tek ayıkladığı için Abbas abi rahat bir 3-4 saat sonra kıyma alıyoruz biz. Çünkü o yüzden de zaten 30 yıldır çalışıyoruz. Köftenin leziz olması için, daha iyi olması için en az bir gün, 2 gün dinlenmesi, mayalanması şart. Mayalanmayan köfte nefasetini kaybetmiş olur, olmaz. Yağ oranı ayarlanması çok önemli. İnegöl köftede bazı malzemeleri vardır, onların orantısı çok önemli. Deniz sinirleri böyle teker teker ince ince alınır. Böyle. Ondan sonra İnegöl'e çekilir. Bunun haricinde sinirli damarı İnegöl'e veremeyiz çünkü versek zaten bu kadar uzun yılı 30 yıllık müşterimiz olamazdı ve 30 yılda o ayakta duramazdı. Arada usta, bu dananın neresi oluyor? Dananın kolunun yumurtası kısmı. Çok lezzetli bir ettir. Kolunun yumurta kısmı. Evet. Köfte de çok güzel olur. Kaburgayla beraber karıştırıyoruz. Sinirlerini böyle alıyoruz. Ondan sonra da İnegöl'e veriyoruz veya köftemize katıyoruz. Arkadaşlar, burada 2 gün önceki İnegöl'ün çekilmiş kıyması, mayalanmış kıyması burada hazır. Şu anda tekrar ikinci kez çekiliyor. 2 gün, yani şöyle 2 gün bekliyor. Ardından tekrar bir çekim yapılıyor.
Ya sen de seviyor musun İnegöl? Teşekkür ederim. Murat Usta sirkeyle mi temizliyorsun? Aynen abi. Sirkeli, ince sirkeyle bir temizliyoruz. Murat Usta bunun tek adedi kaç gram geliyor? Abi 13-13,5 desek 10 tanesi 130 gram. Bir porsiyonda 10 tane 10 var. tane var. Günlük taze taze basıyoruz. Tabağımıza koyup dolabımıza kaldırıyoruz. Lezzeti veren en önemli kıstası nedir? Abi pişirmesi de çok önemli. Kısık ateşte ağır ağır pişiriyoruz. İçini haşlamadan. Yani en önemli özelliklerden biri de pişirme tekniği zaten. Gördüğünüz gibi lokum gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar birçok yerde, evet doğru söylüyorum, benim de dikkatimi çekti aslında. Birçok yerde böyle köfte cazır der. Fakat burada dikkatimi çeken olay çok yavaş pişiriyor Murat Usta burada. Bunun özelliğinin de kendisi Kısık de ateşte. söylüyor, kısık ateşte çok Ağır ağır. yavaş pişmesi olduğunu söylüyor. Tabii bu biraz sabır gerektiren bir iş. Bunu da her restoran yapmıyor açıkçası. İşte Murat Usta'nın da farkı herhalde burada devreye giriyor. Doğru mu Murat? Evet aynen abi. Özelliğimiz bu. Sulu sulu. Etimiz sulu sulu, çok güzel. Süt danasından. Yemeklerimiz geldi. Murat Usta. Afiyet olsun. Deniyoruz şimdi. Bu şekilde afiyet olsun herkese. Ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar her videomda söylüyorum gittiğim yerlerde bir yemeği 40 kere çiğneyin. Bunu yapan ustaya saygınız olsun. Öncelikle neremiz? Biz aslımız Tokatlıyız ama tabii Ankara'dan geldi babamgil. 86'da burayı açıyorlar. 1986'da. Tabii daha öncesi Ankara'da. Bu arada tam adresi verelim. Muratpaşa, Önlükköy, Antalya'nın en eski plajlarından, en eski kooperatifi olan Önlükköy Kooperatifinin olduğu yerdeyiz. Bizimkiler 1980'de Ankara'ya açıyorlar. Dükkan sahibiyle anlaşamıyor. 86'da kapatıp Antalya'ya geliyorlar. İhaleyle buraya alıyorlar. Hikaye 86'da başlıyor. Burada Antalya'da 86'da, tabii Ankara'da da 1975'te başlıyor. 75'te başlıyor. En yemeden kimse anlayamaz bunu bence. Yani bu güzel tadı anlatabilsek de en güzeli tadına bakacak herkes. Tadına bakması lazım. Evet. Bu arada arkadaşlar size az önce de bahsetmiştim. Antalya usulü değil. Murat Usta burada İstanbul usulü piyaz yapıyor. Piyazımız da şu şekilde. Bizim Antalya usulü piyazından tek farkı tahin olmaması. Doğru mu? Tahin ve maydanoz yok. Tahin ve maydanoz yok. Onun dışında yine her şey aynı şekilde. Sirkesi, yağı, yumurtası, her şey tas tamam. Tek farkı tahin ve maydanoz olmuyor. Evet, Murat Usta tarif yıllardır ben yerim, yıllardır evet değişmedi hiç. Yani babadan bizim elimize geçti abi. Yıllardır aynı mı yoksa birkaç değişiklikler oldu mu? Yok. Kuşaktan kuşağa. Yani babamdan bize geçti. 10 yaşından beri babamızın yanında devam ediyoruz. Usul hep aynı usul. Hep yani aynı. Değişmedi. Yani çok Tarifte şükür değişiklik yok. Aynı tat. 20 sene önce yiyen nasılsa
Şimdi de aynı. Evet. Bence işin en önemli özelliği de bu galiba. Çünkü En önemli özelliği yani Bozmamak. bozmamak, etin güzel olması abi. tarih boyunca bu Genelde lezzeti süt danası kestiğimiz için, bulduğumuz için etin en büyük özelliği süt danası olması. Süt danası. Aynen. Bir de bizim ekstra bir özelliğimiz turşumuzu kendimiz yapıyoruz biz. Yani Bak, sırf çok önemli. bu turşuyu yemeye gelen bile var. Turşu ev turşusu arkadaşlar. Harika. Ha, bu arada arkadaşlar burada sistem bu şekilde sıcak sıcak. Bir porsiyon bir seferde gelmiyor. 5-5. Yarım 5-5 veriyorlar. Yani yarım Aynen. porsiyon önce veriyorlar. İkinci 5'i daha sonra ardından veriyorlar ki sıcak sıcak yemeğe devam edebilelim. Bu da bence çok önemli bir ayrıntı. Senin lezzet sırları sizde saklı tabii ki. Aynen abi. Ama ufaktan bizimle paylaşabileceğiniz ufak ayrıntıları var mı? Yani bizim için en büyük özelliği etimizin 1 ya da 2 gün dinlenmiş olması abi. Yediğimiz köfteyi bir gün önceden hazırlıyoruz, mayalıyoruz. Ne kadar mayasını kabul ederse bizim için o kadar iyi. İlla ki bizim de yanlışlarımız oluyor, bizden daha iyi yapanlar oluyordur ama biz de bu İnegöl'de, Antalya'da iddialıyız yani. Geçen sene bir karı koca gelmişti abi balayına. İlk evlendiklerinde 22 yıl önce burada balayına gelmişler Antalya'da. Biz de yemek yemişlerdi. Adam dedi 22 yıl sonra geldik yine yemek yedik dedi. Çocuklarıyla gelmişlerdi hatta. Sen hatırladın mı? Yani ben adamı hatırlamadım ama adam tabii babamı falan bizim çalışanları hatırlamıştı. Hatırlamıştır. Müşteri çok Yani 30 yıl önce yiyen var burada ya da çocukluğu burada geçen var. Göl köftesini dünyaya tanıtacak olsanız sloganınız ne olurdu? İlk ne dersiniz yani? Fiyat bağımlılık yapıyor. Ha, size. Mesela bizim en büyük özelliklerinden biri de çiğ pişmemiş kiloyla çok satıyoruz. Kiloyla alacak olanlar 20 dakika önce söylerse biz günlük yaptığımız için köfteleri Adam buradan alıyor, evine donmuş götürüyor. kesinlikle satmıyoruz. Taze veriyorsunuz. Derin Aynen. dondurucusuna koyuyor adam. İstediği Derin zaman. dondurucusundan çıkartıp evinde yapabiliyor. Aynen öyle abi. Kiloyla da çok satıyoruz. Bu bir porsiyon köftemiz şu anda ne kadar fiyatı? 130 gram, 130-135 gram geliyor. 10 adet var. 600 lira. 600 lira. Biz burada yediğimiz zaman 600 lira. Aynen. Şu ev yapımı turşunuza bayıldım yani. Nefis. Miraç, değil mi Miraç? Miraç. Tamam. Sen seviyor musun babanın köfteleri? Kanalımıza like atmayı, yorum olmayı unutmayın. Bizi İnegöl Köfte'ye bekliyoruz. Oo, çok teşekkür ederiz Miraç. Geleceğiz.